Bugün internette size akıl veren, bu işi böyle çözersiniz diyen videoların peşine düşüyorum. Gerçekten o videolarda yaptıklarınız işe yarayacak mı, yaramayacak mı? Deha mı zırva mı başlasın? Pencereden hanımefendi birilerini çekmiş. Diyor ki karın üstüne bir tas koymuşlar. Hop karı dolduruyor. Sütü koyuyor, şekeri koyuyor. Al sana diyor tatlı. Oh, biz pekmez yapardık. Cici bici. Cici bici miydi o Adanalıların? Bici bici miydi? Bici bici. Bici bici ha. Bu bici bici de değil. Şimdi bir deneyelim, merak ettim. Yani aslında baktığınız zaman soğuk su, süt, şeker. Ne çıkacak acaba? Tamam mı Kaan? Zor duruyorum. Bak balerin gibiyim şu an. Girmemek için şeye. Şimdi sütü şöyle koyalım. Bunu böyle koyuyoruz ki hani soğuk. Ana ne güzel aldık ha. Bak 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 bak. Tam Beyblade oynamalı. Aynen ha. Neyse. Şimdi şekerimizi koyalım. Sonra biraz kar koyalım. Malzemeler hemen burada abi. Evet abi çok güzelmiş. Ondan sonra sütümüzü koyalım. Şimdi karıştırıyorum. Güzel koktu abi. Harbi mi? Bunu bir tatlı gözüyle bakınca nasıl olacak? Yiyorum. Abi ne gibi biliyor musun? Ne oldu? Aa beynim dondu. Mısır gevreği yiyormuşsun gibi. Ben de bakacağım abi. İyi değil mi? iyi, Çok iyi yani. Beklemediğim kadar iyi. Tamam ama Buz, süt, şeker. Aa evet bayağı iyi. Allah Allah. Deha güzel sevdim. İnşallah kar temizdir. Gerçi bizim buralarda kar temizdir ya. Artık iyi. Evet arkadaşlar, kasemiz burada. Niye bu kase var elimde? Çünkü arkadaş şöyle bir şey yapmış. Karda bir kaseyle muhteşem bir yuvarlak oluşturuyor ve herhalde onu kardan adamın kafası olarak kullanıyor. Deneyelim. Evet, şimdi arkasına bunun böyle bir tahta yapıştırdım tutabilmek için, çünkü denediklerimizde olmadı. Şimdi yapıyorum. Bence şu arkası olmadı. Niye? Çünkü derinliği yetmedi karın. Bir daha deneyeceğim. Yavaş yavaş yapıyorum. Evet. İşte oldu. Deha. Harbiden kardan adamın kafasına cuk diye koyarsınız. Arkadaşlar, çocuğu olmayanların anlayamayacağı dertler var. Mesela çocuğun tuvalette kapalı kalması büyük bir dert olabilir. Çünkü büyük biri kalsa kırarsın falan. Fakat çocuk kaldığı zaman bir travma oluşma ihtimali var. Yani bu travmalar bizim zamanımızda böyle çok şey değildi Kaan. Çok umursanan şeyler değildi. Beni bir kassan alttan neler çıkar kim bilir. Ama artık ebeveynler olarak bu travma meselelerine daha çok odaklanıyoruz. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum bu arada. Çocuk gelişim uzmanları açısından bakmıyorum olaya. Sosyolojik açıdan bakıyorum. Yani travmasız çocuk hayata hazır olmayan çocuk anlamına da gelebilir. Bilmiyorum. Çok bildiğim konular değil. Fakat her baba gibi bazı fikirlerim var. Şimdi bu hanımefendi diyor ki evinizde çocuk varsa kapıların kilit taraflarına bandı çakın. Kapı kilitlenmesin kendi kendine. Çocuk da travmatize olmasın. Deneyelim bakalım. Şimdi geldik arkadaşlar. Şunu alalım. Sonra kapıyı açalım. Şuraya şöyle yapacağız. Yani çevirmemiz lazım. Şu dil kaybolacak bak. Görüyor musun? Şu dili kaybedeceğiz. Aynen sen bir tut bir tane. Ondan sonra şunu bantlayacağız. Artık bundan sonra çocuklar içeride kilitli kaldı. Bırak bakayım. Vay iyiymiş. Yani çocukların içeride kilitli kalmaması adına güzel. Ama kapı olma özelliğini kaybediyor. Anahtar var abi. Ama oğlum işte çocuk yok değil mi sende? Yok. Evet. Belli oluyor mu? Neler olabilir var ya, evde aklın durur. O yüzden mantıklı ama kapı olma özelliğini kaybediyor. Fakat işe yarıyor mu? Yarıyor. Kapıyı, çocukları kurtarabiliyoruz. Deha. Evet arkadaşlar, şimdi bir inlik cinlik videosuyla karşınızdayız. Diyelim sizi yanlış biri aradı. Hanımefendi diyor ki açın telefonu, üstüne bunu koyun, tavayı vurun, sağır olsun. Aslında var ya, böyle benim telefonumu buluyorlar, arıyorlar beni. Normalde aramalarında sıkıntı yok ama gece 2'de 3'te arıyorlar. Onlara yapasım geliyor bunu. Bu arada bir insanın telefonunu o istemeden bulup yaymak ya da aramak suç. Onu da size söyleyeyim, kulağınızda bulunsun. Ara bakayım beni şimdi. Beni arayıp kimle görüşürüz? Diyorum sen kimi aradın? Burada niye düğmesi var ya bunun? Çıkıyor mu bu? Ha. Hiç aramasını istemediğim bir adam arıyor şu an. Tamam ben kulağıma koydum telefonu. Evet, hoparlörü al. Kulağını alma oğlum. Oğlum ben de rahatsız oldum bundan. Tüm ev halkı rahatsız oldu. Evet, gece 3'te ben bunu evde yapsam sadece o değil hepimiz patlayacağız. Böyle bir şey olmaz. Tam bir zırva. Şimdi arkadaşlar böyle kazak giyersiniz, oraya buraya değersiniz, çıt pıt eder çünkü üzerinizde statik elektrik vardır. Bu arkadaş da diyor ki bir pipet, biraz alüminyum folyo, 2 tane ataç yardımıyla bu elektriği boşaltabilirsiniz.
ediyor. Ne diyorsun Kaan? Olur abi. İnanıyorum ben. Her şeye inanıyor herif. Deneyelim. Evet, aldık aleti. Bakın, ortada alüminyum folyo, üstte ataç, biraz babaçko diye tabir ettiğimiz büyüklükte. Şimdi Hatice'ye tutuyorum. Bir şey oluyor mu sence Aykut? Yok. Hiç hareket yok değil mi? Bak, Allah Allah. Yün var, Rana'ma bakalım. Hatta Rana bir şey yapsana, elektriklensin. Bak şimdi saçlar, bak, onu görelim bak. Gördün mü? Çekiyor şu an, bak saçlar havalarda. Saça yap. Aha, dur bakayım. Aa. Ana, yap bakayım bir daha. Yap böyle. Çok şaşırdım bak, yalan yok. Niye bu kadar mutlu oldun? Ne bileyim oğlum, bir saattir olur mu olmaz mı? Bir ikili yapalım bak, böyle adamınki gibi daha küçük. İçi daha az gözüküyor ama önemli değil. Bir daha yapsana bir tane. Oo ya, bu böyle olacak da statik elektrik ulan. Tut bakayım. Gözüküyor mu fırfırlar? Bak yukarıda şu an, görüyor musun? Abi çok iyiymiş. Gerçekten dehaymış. Ve statik elektriği alıyor gerçekten. O yüzden deha. Evet arkadaşlar, şimdi önümde kamera var, bir de cep telefonu var, bir de un var. Çünkü arkadaş diyor ki oyun oynarken telefonunuza un serperseniz eliniz daha çok kayar, daha iyi oynarsınız. Ne diyorsun Kaan? Sen bayağı gamersın. Ağırlık kaldıran sporcular ellerine pudra sürüyorlar kaymasın diye. Magnezyum. Belki telefonda da elin terledikten sonra kaymaması için bunun etkili olabilir. Bence tam tersi, kayması için. El yapışmasın diye. Yağlı eller, ter. Olabilir. Mesela şimdi reklam falan değil, telefonumda bu var, seviyorum bu oyunu. O yüzden adını söylemeden bunu oynayacağım. Şimdi savaş topu oynayacağım. Şuradan atıyoruz onu. Görmüyoruz lan. Oha, inanılmaz kayıyor bu arada. Rahat mısın? Daha mı iyi oynuyorsun abi? Biraz görebilsem daha iyi de. Lan gol yiyeceğiz. Yedik vallahi ya. Adamlar, ben görmeden oynuyorum şu an ya. Gerçekten görmeden oynuyorum. Yenildik. Zırba. Bir nane görmedim Kaan. Ayrıca telefonun orasına burasına un da kaçmış olabilir. Kartopu oynamayı seviyor musun Kaan? Bayılıyorum abi. Harbi mi? Sen Sakaryalıydın değil mi? Evet abi. Bitirimler memleketi. Taş koyuyorduk işte kartopun içine. Koymuyorduk. Taş mı? İşte Sakarya abi. Sakarya sakat yer. Gerçekten. Yani çok delikanlıları meşhurdur Sakarya'nın. İnsanlar böyle dalga geçiyorum zannediyor. Böyle Sakarya ile ilgili böyle bahsedince herkes Sakarya zannediyor ki böyle çok lay lay lon bir yer. Hiç değil. Sokakta öyle herkese ters bakmayacaksın Sakarya'da. Hayır. Hafızım hayırdır derler. O ne lan? Hafızımın hafızı hafızımdır. Sakaryalılarda hafız. Yani dadaş vardır ya abi. Ha, hafız mı deniyor Sakarya'da? Bizde de hafız. Hafız hayırdır. Hafız nasıl? Hafız. Valla dikkatli olmak lazım. Çok severim bu arada. Var ya orada yediğim kabak tatlısı. Köfte. Köfte, ekmek kadayıfı, Üf. ıslama köfte. Islama. Üf, neyse Sakaryalılara selam olsun. Şimdi neyi anlatıyordum ben Hatice ya? Eldiven. Tamam. Nereden geldik oğlum? Kar topundan. Şimdi diyor ki kar topu falan oynayacaksınız. Karla ilgileneceksiniz. Normal eldivenin üstüne bildiğiniz plastik eldiven takın. Eldiveniniz ıslanmayacak. Çok mantıklı. Ama gerçekten o karda yapabileceğiniz işleri o plastik eldiven sizi engelleyecek mi, engellemeyecek mi? Ona da bakacağım şimdi. Eldivenimizi taktık. Gerçekten bu polar eldivenler sıcak tutuyor arkadaşlar. Ona diyecek hiçbir şey yok. Fakat biraz karla oynayın. Hop, sırılsıklam, kes bilekten gitsin Kaan eller. Hepsinde aynı şey oluyor abi. Hepsinde aynı şey oluyor. Eğer böyle çok profesyonel bir kar eldiveniniz yoksa. Şimdi bunun üstüne diyorlar ki şey takın. Lan bu buraya nasıl girecek? Olacak galiba. Bunun parmağı hangisi? Ha bu buraya. Şu şuraya, bu buraya. Ulan 5 yaşına döndüm. Eldiven takmayı öğreniyorum şu an. Oldu ama. Ha, şuralar boş kaldı biraz ama. Mesela şurada kara sokayım direkt elime. Bak kar topu oynayacağız diyelim. Hop aldık. Attık. Hatta şunu yapıyorum. Biraz bekliyorum. Elim... de karı yuvarlamaya çalışırsan abi hangisinin He. kuru hangisinin ıslak kaldığını. Vay be, Kaan'a bak ya. İkisini birden sokuyorum bak. Evet, kar topu yap abi. İçine de taş koyayım mı? Kardan adam vurabilir miyim? Lan vuramadık. Ulan eskiden bana sniper derlerdi, dur. Toz aldım, toz. Bayağı oynadık ya. Ha? Dominik'te tabii tişörtleyiz. Bununla hareketinde kısıtlı ya. Eldiven kayıyor mu abi? Gayet güzel. Kar oynayabiliyorsun. Heh, şimdi bakalım. Bayağı sırılsıklam. Bak. Evet. Şimdi aynısını buna bakıyorum. Ellerimi kuruttum. Oo, bayağı iyiymiş lan. Deha.
Çay konusunda hassasız biliyorsun. Yani çay abi bildiğin gibi değil Kaan, neler yaşıyorum ya Hatice'den mütevellit. Çay diyoruz Rize diyor. Hala da bir paket çay getirmişliğinin de yok bu arada. Bu konuda hiç bana oynayamazsın. Ben gelirken sana çay getireyim. Sen de bana dedin ki ben çay içmiyorum, Seko'ya getir. Ben senin cevizli baklavanı yerim dedim. Ve ben de cevizli baklava getirdim sana. Ne zaman getirdin? Bir sene önce. Onu getirdim. İkinci bir porsiyon gelmedi. Bak şimdi hatırladım onu. Çok güzeldi. Ondan bir daha getir. Tamam. Hatice'lerin fırını var. Çok güzel. Oğlum çok güzeldi cevizli baklavaları lan. Bak. Neyse. Ne yapıyorduk biz ha? Abi sen fark ettin mi? Yemek konularında böyle kafan gidiyor. Mesela geçen gün İskender dediler. Bir anda Küçükçekmece'den Bursa'ya gittik. Hani Abi geçen gün çok komik. Bak bir işbirliği için arkadaşlar dedik ki Küçükçekmece'de bir dükkanları var. Oraya gidelim. Monster'ın ya. Bindik arabaya. Monster kar kışa ortalık. Orada bir arkadaşımız var. Küçükçekmece'ye gideceğiz. arabaya bindik Arabaya bindik. Döndü dedi ki abi dedi bir İskender yemez miyiz ya? Bursa'daki dükkana. Dedim kır. Kır direksiyonu hemen kır Bursa'ya. Bu kadar keskin olamazsın abi ama ya. Abi İskender'e hayır denmez ama. Yani dünyanın en iyi yemeklerinden biri. Olsa da yesek çok da güzel değil miydi Bursa'daki Çok İskender? müthişti ya. Aynen. Şurası da güzeldi. Ne anlatacaktık biz ya? Ha, yine gittin abi. Diyor ki çayı yaptıktan sonra içtikten sonra posasını atmayın, onunla cam silin. Çok güzel siliyor. Ne diyorsun? Sen son zamanlarda ev işleri yapıyorsun. Evet. Şimdi şöyle. Ne diyeceksin acaba? Ne diye söyle Leke bakalım. bırakmadan güzel siler bence. Niye? Yoğun. Evet. Yani hiçbir anlamı yok söylediği şeyin. Ama deneyelim. Çayımız burada. Hatice bir de bunu böyle şeye koymuş. Neydi bunun adı? İşte spreye. Bak şimdi. Bayağı kirli. Ama bu camın kendi çift cam. İçeride de izler var yani. Şimdi şuradan bir bakacağım kirli yerle. Ya abi bunu suyla yapsan da olur ama Kaan. Çay bence buna ekstra bir şey getirmedi. Zaten bu camda hiçbir şey belli olmuyor. Şu nasıl? Bir pisliğini gör. Ne diyorsun? O yandan baksana bir daha. Baksana abi iz kaldı ya. Buğulu bir cam yaptı yani bu. Daha pis bir şey yaptı şu anda. Evet. Niye öyle yaptı? Ha burada da baksana iz kaldı abi. İz kaldı abi. Su bile bunu yapmaz zırva. Ağzın suyu akıyor abi. Ya çok fenayım ya. Şimdi bu hatırlattığı için Kaan'a küpe takacağım. Arkadaşlar. Çünkü hanımefendi diyor ki kalın küpeleri kulak deliğinize takın ama kulak deliğiniz böyle olur diyor. Onu diyor yara bandı takın kulağınıza. O ağırlığı yara bandıyla bölüşün. Bende delilik yok. Kaan'da var. Şimdi hanımefendi diyor ki bütün ağırlığı yara bandına veriyoruz. Böylece kulağımızla böyle uzamayacak. Mesela sende de delik varmış Aykut. Seninki zaten kulak deliği Aykut'un burasında. Afrikalı yerlilerin küpelerinden takıyor Aykut. Baba tarafı zaten Afrika. Harbi mi? Evet. Abi işte nereden? Kuzey Afrika. Kuzey. Lokal. Neresi lan gerçekten? İstanbul. Aksaray'dan o zaman Afrikalıysa. Aksaray, İstanbul'un Aksaray Afrikalılarından. Evet. Hatice'ye kızın mı diyenler var. Hatice'ye kardeşin mi diyenler var. Hatice'ye eşin mi diyenler var. Eşim burada benim. Onu söyleyeyim. Hatice de benim. Şu an ilk çocuğum da değil. Yardımcım. Yani sağ olsun o olmasa hiçbir şey yapamam. Evet al. Bunu kulağımın arkasına takacağım. Şu şekilde bantlayacağım. Ben anlamadım da mevzuyu. O yüzden Hatice anlatıyor şu an. Şimdi küpeyi buradan takarken arkadan da çıkartacağım. Canım acıtıyor ama şu an. Canın mı acıyor? Niye? Çıkmıyor ki. Arkadan çıkmıyor. Bir delik açayım şu ortasına, belki işe yarar. Merakla. Kulakmışım. Ay nerede o şey? Hatice'nin kulağı kanamış. Çok tehlikeli. Hatice'nin kulağının kanaması, Hatice'den böyle herhangi bir kan çıkması çok tehlikeli. Tamam, taktım. Tamam. Ne oldu şimdi? Bu böyle duruyor. Normalde bu biraz sarkar ağırlığından kaynaklı. Yamuk durur. Daha şeyini takmadım bu arada. Tıpasına, ona rağmen duruyor. İyi yani. İyi bir şey. Gerçekten tutuyor. Başka birinde daha da lazım. Erkekte mesela. Erkekte. Sen de deneyelim. Ver bana. Evet. Bunu mu bantlıyoruz? Aynen onu bantlıyorsun. Kalpli küpeni de tak. Instagram'da kısa kes hesabını takip edin mutlaka. Çünkü acayip işler yapıyorlar. Evet şimdi anlat bakalım. Çok da farklı değil aslında ya. Zaten düşük değildi ya. Hatice'nin de değil. Olay o değil. Küpe ağır olduğunda kendisini öne atıyor. Tamam o Anladım. zaman çıkartıp deneyeyim bir de öyle bakalım. Daha mı düşük? Yani şu an daha yeni taktığımız için çok düşük değil ama birazdan düşeceği çok belli. Öyle mi? Öne doğru gelecek diyorsun Evet. şurası. Zamanla olabilir. Yani Evet. şöyle duracak. Anladım. Tamam. Bu Deha Aykut. Tamam abi bir şey demedim. Adamın asabını bozma, çıkar küpeyi Deha. Bu sefer bir mutfak hilesi, hayat hilesiyle karşınızdayım. Kaşığı parmağına bantlamış hanım ablamız. Niye abi? Bir tahminde bulun bakayım. Parmaktan kaşık düşmesin diye. Evet abi işte
Görüyor musun zekayı? Kamil'i hiç aratmıyor. Kamil şu an burada çözmüştü her şeyi. Şaka bir yana Kamil'e selam olsun. Şimdi arkadaşlar basit. Diyor ki parmağınızı kesmeyin. Bunun için mesela biber keseceksiniz. Elinizde kesme tahtasında değil. Şöyle al diyor. Şöyle bantla. Şu an parmaklı bir kaşık, kaşıklı bir parmak. Sonra al diyor. Taze fasulye Ayşe kadın. Kes. Oha iyiymiş lan. Ama bu bıçağı mahveder. Yani her fasulye kestikten sonra, biber kestikten sonra bıçağı bilemek gerekir. Ve yukarı doğru kayıyor, öbür ele tehlike. Bunsuz nasıl oluyor ona bakayım. Evet ben yanlış parmağıma bantlamışım ya. Tamam. Şimdi buna bantlıyorum. Şimdi o daha mantıklı olacak gibi geldi bana. Ya oğlum insan elini böyle kesmez ya. Gerçekten kesmez Hatice. Yani şöyle el kesmezsin yani. Elini böyle kesiyorsan yemek yapma bence. Yani elini öyle kesen çünkü daha neler yapar ya. Bence gereksiz. Zırva. Şimdi çamaşır suyu gerçekten ciddi bir problem. Çamaşır suyu hiç döküldü mü senin Kaan? Evet abi. Üstüne ne oldu peki? Pembe oldu siyah şey. Pembe mi oldu? Yani işte beyaz pembe, renk lekeleri oldu yani. Senin Hatice? Döktüm de turuncu oldu fena. Seninki turuncu mu oldu? Lan herkesin demek ki kumaşla da alakalı. Şimdi buraya 2 tane... bir dakika dur. Oğlum şeyi göstermedik lan. Malzememizi göstermedik. Yani hanımefendi diyor ki hemen diyor... Hemen ama bak bu çok önemli. Hemen diyor çamaşır suyu dökülen yere peçeteyi basacaksınız, alacaksınız. Üstüne bulaşık makinesi parlatıcısı süreceksiniz ve böylece o iz kalmayacak. Şimdi buraya dökeceğimi silmeyeceğim. Buraya dökeceğimi sileceğim. Hemen döküldü. Koştura koştura gittik. Kağıt peçeteyle, tamam mı Kaan? Hemen aldık böyle. Ondan sonra da üstüne bulaşık parlatıcısı döktük. Hiçbir işe yaramadı. Buna daha bir şey olmadı dokunmadığımıza. Ama o da oluyor. Vücudu hemen bas. Öyle yaptık zaten. Bak elimde tutuyor. Ay. Daha kazandı. Diğeri hala daha az. Dokunmadığımız daha iyi durumda. Peki bunun üstüne dökelim parlatıcımızı. Burada zehirleneceğiz gidecek. Bu parlatıcı döktüğümüz her şey birbirine girdi. Çok kötü durumda şu an. Arkasına geçti yani ve zehirleneceğiz burada. Hanım ablacığım kusura bakma. Hiçbir işe yaramadı. Zırva. Şimdi arkadaşlar, ambiyans yaratmakla ilgili herkesin derdi var, tasası var. Karlı havadayız, ortalık yansın. Saç spreyiyle bunu yapabilirsiniz diyor. Hem de böyle morlu alevler, yeşilli alevler çıkar diyor. Saç spreyini kara sıkın, sonra yakın, sonra artık romantik deneyelim. Evet arkadaşlar, saç spreyimiz burada, karımız da burada. Karı şöyle biraz oydum. İçine saç spreyini boşaltacağım bayağı. Bakalım böyle rengarenk bir ateş yanacak mı? Rengarenk yanmadı ya. Hatta hala yanıyor bu arada. Bence olmadı ya. Ne diyorsun? Bir daha. Daha yanıyor. Oha. O ne lan? Ne zaman sönecek bu? Şuraya bir daha yapacağım. Bak burası daha az rüzgar alıyor. Daha karanlık. Patlamayalım abi. Çok komik. Bak alev gözükmüyor ama eritiyor. Ben sana söyleyeyim. Onu farklı bir karışımla yapmışlar Kaan. Böyle bir görsel şölen oluşturmak istiyorsun bahçende. Büyük ihtimalle bunu metil alkol ya da boraksla yapmışlar. O yüzden normal bir saç spreyiyle o görsel şöleni elde edemiyorsunuz. Zırva. Şimdi içimize sinmedi. Belki de o görmediğimiz anda yanan alev yeşil mavi bir şey. Bilemeyiz. Şimdi şuradan o yüzden karanlıkta yapıyoruz. Bayağı sıktım. Mavi değil mi? Mavi abi. Buradan böyle sıksam ne olur? Abi Söndü. UB yap. UB yapayım. Zeynep UB yap dedi. Allah, hiç UB gibi olmadı. Ama yine sadece mavi. Yeşil mor olmadı. Arkadaşlar gördük. Yeşil mor falan değil. Mavi sarı. Bildiğimiz ateş. Yani bundan bir parti eğlencesi olmaz. Zırva. Şimdi bu Çinlilerin iplerle yaptığı olaylar çok enteresan. Kaan. Şimdi bu arkadaş böyle ipi kullanarak bir bildiğimiz kaseyi, bir saksıyı sepete dönüştürüyor. Çok basit bir yöntem gibi gözüküyor. Şimdi aynısını ben de deniyorum. Önce bunu bir A şekline getiriyoruz. A. Bak A değil.
A. Ondan sonra şurayı şöyle kıvırıyoruz. Sonra bunu tam ortaya koyacağız bak şöyle. Sonra bunu alıyoruz bak şu ucu. Bunun içinden geçiriyorum ve çekiyorum. Çekerken de şuradan tutuyorum ki gelmesin. Ondan sonra şunları biraz açıyoruz. Sonra bunu tekrar alıyorum. Bu neyse şimdi neye benzediğini şey yapıyorum. Bunları böyle şöyle dışarı doğru veriyorum. Bunu bak hareket şu. Şöyle yapıp bir kere daha içinden geçiriyorum. Aynısını buna da yapıyorum. Sonra bunları yukarı doğru çekiyorum sıkıştırarak. Olacak mı? Bir yerde patladık mı? Böyle uğraşıp olmuyor ya. Yakasım geliyor dünyayı. Bir daha yapıyoruz. Ama bence bunun formu uygun değil. Bunu kullanacağız. Yine aynısını yaptık. Bunu buraya koyduk. Bunu buradan aldık. Sonra bunu buradan geçiriyoruz. Bunu şuradan alıp dışarıdan şöyle çekeceğiz. Şöyle çekeceğiz. Şimdi bu hafif geldi çünkü. Ya bu sanat mı? Onu da şimdi olacak galiba. Sonra çekiyorum. Bunu böyle koyuyoruz. A! B! Çevir! Şunu ortaya koy. Sonra bunu buradan böyle alıyor. Alttan geçiriyor. Oğlum işte her şeyi denedik ama Kaan. Şimdi başka bir şey bulduk arkadaşlar. Bununla deneyeceğiz. Böyle yaptık yine. Aa bir dakika. Olay buymuş. Çok kolaymış abi. Yanlış ipi çekiyormuşuz. 45. dakikanın sonunda anladım. Deha böyle yapınca. Şimdi eve beyaz eşya aldınız. Üstü çizildi. Artık o beyaz eşya değil. Yani bembeyaz eşya değil daha doğrusu. Parlaması gerekiyor. Evet. Hanımefendi de diyor ki beyaz eşyanın çiziklerini hamur kabartma tozuyla zeytinyağını karıştırın. Böyle güzel. Pamuğa sürün ve iyice bastıra bastıra silin. O çizikler yok olacak diyor. Fakat hep kafamda deli sorular. Beyaz eşya diyor. Gri de kullanıyor. Yani beyaz eşya onun genel tanımlaması değil mi Kaan? En son sen evlendin. Evet mesela kırmızı buzdolabını beyaz eşya diye gösteriyorlar. Harbi mi lan? Genel o yani. Çok ilginç. Bir deneyelim bakalım. Şimdi kabartma tozumuza biraz zeytinyağı döktük. Sonra onu karıştıralım bir. Bu beyaz eşyadaki çiziyi geçirecekmiş. Sence geçirir mi? İnşallah. Tamam, bunu da karıştırdık. Ondan sonra aldık bunu. Bak şurada bir çizik var. Şunu diyorsun değil mi? Bunu görebiliyor musun? Görüyorum. Böyle yapıyoruz. Ne oldu? Daha fazla çizildi. Evet, daha fazla çizildi bu. Ya daha fazla çizilmedi de. Belli oldu. Evet. Lan geçti mi lan? Allah Allah. Dur. Görmüyorum şu an ama iyice sileceğim. Ha, burada duruyor lan işte hala. Şurada duruyor. Daha çok çizildi. Şunu denesene mi? Şu mu? Tamam. Ha bak. Daha çok çiziyor oğlum. Daha fazla yapmayalım. Beyaz eşyada işe yaramıyor. Daha çok çizdi. Zırva. Şimdi bu hanım ablamız diyor ki mumunuz böyle mumlar vardır ya, tabak mumlar. Etrafları yanmaz. Biz daha önce bunu suyla düzeltmiştik. Hanım ablamız başka bir şeyden bahsediyor. Diyor ki alüminyum folyo ile örtün. O etrafı yanmayan mum içeride böyle ısınacak ve tekrar düz hale gelecek. Bu gerçekten evinde mum yakan insanların en büyük dertlerinden biri. Bakın bende de var. Ortası delinmiş. Bunu arkadaşlar şimdi alacağız. Tamamını ağzını biraz açık bırakacak şekilde şöyle kapatacağım. Evet, şimdi yaktım arkadaşlar. Biraz bekleyeceğiz bir 10 dakika kadar. Arkadaşlar neredeyse yarım saat 40 dakikadır bekliyoruz. Şimdi alırken söndü mum. Hiçbir değişiklik yok. Daha da içeri göçtü. Ama şöyle bir durum var. Bu tabii çok olmuş. Yumuşamış bak. Görüyor musun Kaan? Yani böyle olsa bu olmuş mu sayılır? Bunun içindeki tahtaya artık nasıl ulaşacağız mesela? Evet, onu nasıl yakacağımızı düşünüyorum. İpe nasıl ulaşacağız? Her mumda olmuyor. Zırva. Güzel video oldu. İzlediğiniz için teşekkürler.